elle tutulur, duyularımızla algılayabildiğimiz alemi şehadet denir. Zaten şahit olmak o yüzden alemi şehadet. Şahit oldum, gördüm, şahit oldum, dokundum. Şunla temsil edelim mi bunu? Siyah, kara, geçirmez, katı, kesif. Buna alemi şehadet diyeceğiz. Görünmeyen aleme de, buyurun, alemi gayb denir. Onu da şu şeffaf suyla temsil edelim. Bu dünya, şehadet alemi, bu gayb alemi. Şehadet alemi ile gayb alemi arasında köprü oluşturan, bir tarafı dünyaya, bir tarafı gayba bakan aleme de misal alemi denilir. Çok önemli. Burayla çok işimiz var, bu misal alemiyle. Zaten her gün buradayız ama farkında değiliz. Misal alemiyle gayb alemini ayırabildim mi? 5 duyumuzla hissettiğimiz alem şehadet alemi, şahit olmaktan. Bu onu temsil ediyor. Renkler ayrıldı değil mi zihninizde? Görülmeyen alem gayb alemi. Şehadet alemiyle gayb alemi arasında köprü oluşturan, bir tarafı gayba, bir tarafı şehadet alemine bakan aleme de misal alemi diyeceğiz. Bu iki alem arasında köprü oluşturuyor. Bu misal alemi şehadet aleminden daha latif, gayb aleminden de daha kesiftir. Özelliği de bu. Anladınız mı? Bundan iyice ayırmam lazım. Gayb alemi değil yani. Daha farklı bir alem. Peki misal alemine nasıl gidilir? 3 yol vardır. 1. Uyuyarak. Şimdi avamın bedeni ruhuna hakimdir. Kamil insanın da ruhu bedenine hakimdir. Kamil insan misal alemine gitmek için uyumaya ihtiyaç duymaz. Ama bizim ruh bedenin tasallutatı altında kaldığından dolayı eziyor, sıkıyor, bütün kabiliyetlerini köreltiyor. Bu yüzden biz misal alemine gitmek için uyumak zorundayız. Biz uyuduğumuzda önce alemi menama gideriz, uyku alemi. Bak görüyor musun? Alem içinde alem. Direkt alem misale mi gittik? Hayır. Önce alemi menama gittik. Daha sonra oradan bir pencere açıldı ve o pencereden alemi misale gittin. Bak uyurken bir anda oda genişledi, coğrafya değişti, alem değişti. Nereye gittin? Kabe'ye gittin, tavaf ediyorsun. Öyle mi? Şimdi dünyada gitsen uçağa bineceksin, pasaport var, vize var. Misal aleminde gittin, bunların hiçbirisine gerek yok. İşte bizim uykuda, rüyada gittiğimiz alemin ismi misal alemiymiş demek. Gerçek bir alem mi orası? Evet, gerçek bir alem. Şimdi adam koltukta rüya görse bir anda Kabe'de gidiyor, geziyor. Doğru mu? O adamı dürtüp uyandırsan ne diyor? Ya niye uyandırdın? Ben tavaf yapıyordum diyor ya. Ya nasıl tavaf yapıyordun? Sen Kabe'de değildin, koltuktaydın. Ya olur mu, ben Kabe'deydim. Nasıl oluyor? Adam hem koltukta hem Kabe'de. Demek ki bir şey maddiyetten çıkıp manevi kanunlara tabi olduğu anda mesafe olmaz, küçük büyük olmaz. Şimdi misal alemi ruhu etkileyen o kadar gerçekçidir ki bir anda rüyadan uyanıp ağlamaya başlarsın. Doğru mu? Hani başka alemdeydin. Demek cesedi etkileyecek kadar kuvvetli bir alem. Çok affedersiniz. Birisi uyanır, ihtilam olur. Doğru mu? Ya misal alemindeydin. Cesedi etkileyecek kadar gerçekçi bir alem orası. Anladınız mı olayı? Ya rüyalarda yaşıyorsun, hayallerde yaşıyorsun. Ya öyle değil. O kavramları çıkarın zihninizden. Misal alemi cesedi etkileyecek kadar kuvvetli bir alem. Adam kabus görüyor, gün boyu morali bozuluyor. Ya enerjin yok senin hemşerin, ne oldu? Ya bir kabus gördüm, sorma. Nasıl etkiliyor cesedi bu kadar? Bir uyanıyor adam gülmeye başlıyor, bir uyanıyor ağlamaya başlıyor. Misal alemi cesedi etkileyebilecek kadar, yani rüyayla gittiğin alemi misal cesedi bile etkileyebilecek kadar ciddi, gerçek, kuvvetli bir alemdir yani. Anlatabiliyorum değil mi demek istediğimi? Şimdi adam az önce dedim ya, Kabe'ye gidiyor, tavaf ediyor. Bir geliyor, tadı damağında kalmış. Karar veriyor, diyor ki ben Umre'ye gideceğim diyor. Ya senin fikriyatına kadar nasıl tesir edebiliyor bir şey? Demek ki alem misal zihni bile etkileyebilecek kadar kuvvetli bir alemdir. Ama nasıl bir alemdir? Köprü hükmünde bir alemdir. Alem misal köprü hükmünde olduğundan kimileri alem misale alemi berzah da demişler. Şimdi yalandan öldün, Kabe'ye gittin. Yalandan ölmek ne demek? Rüya. Yarı ölüm ya. Yalandan öldün. Gerçekten öldün. Nereye gittin? Cennete gittin. Birisine uyku götürüyor, birisine ölüm götürüyor. Bu alemlere gitmenin yolu birisi uyku, birisi ölüm. Anlıyorsunuz değil mi alemleri? Ana konumuz neydi? Misal alemine nasıl gidilir? Bir, nasıl gidilir dedik? Uykuyla. 2, yakaza ile gidilir. Yakaza şu demek: uyanıksın ama bir şeyler görüyorsun.
Ya bizim gibi adamların göreceği işler değil. O yüzden kafayı sıyırmaya gerek yok. Çok fazla böyle adam geliyor da ya uyanık halde bir şeyler gördüm. Ya namazın yok, bir şeyin yok. Bir olay anlatayım mı? Bir gün gittim bir tane öyle oturuyoruz bir arkadaşla. Ben de şey sandım yani böyle biraz aklı başındadır belki dedim. Başladım anlatmaya. Ya böyle yani toplumun bir yerinde de olan bir fert yani. Hocam dedi bir soru sormam lazım. Buyur sor. Bana dedi leduni ilimler verildi. Vehbi ilimler yani. Bir insanın çalışarak elde edeceği ilimler değil. Ben özel bir adamım diyor. Baş edemedim diyor. Herkesin şeyini görüyorum diyor falan. Allah. Gittim hocalara diyor. Çabuk benden alın bunu falan. Ya böyle bir saat anlattı. Dedim hemşerim namaz var mı? Namaz yok. Günlük hayatın nasıl geçiyor? Barda, pavyonda, içkide, şunda, bunda. Ya arkadaş sende bu ilim varsa kullanabiliyorsan önce imandan sonraki namaz oturmaz mı? Acaba haramlardan bu seni kurtarmaz mı? Yani böyle bir gariplik var anladın mı? O yüzden bu bizim işimiz değil bu. Ben anlatıyorum bu makamda Allah dostları var, evliyalar var. Biz onlardan değiliz. O dışarıdan telefonla arayıp mesaj atanların birçoğu da muhtemelen değil. Ya şimdi evliya da arayıp bize soru sormaz herhalde değil mi? Yani. O yüzden o kapıyı kapatalım tamam mı? Allah dostları, evliyaların, böyle Allah'a yakın olanların alemi misale gitmesi için uyumasına ihtiyaç yoktur. Onlar yakazada gider. Yakaza ne demek? Uyanıklık alemi. Uyanıksın ama o alemde gibisin. Anlaşıldı değil mi? Bizler uyuyarak gitmek zorundayız ya da hayal diyeceğim birazdan. Ama Evliyaullah uyuyarak gitmek zorunda değil. Orada da bizden yok. Arayanlardan, mesaj atanlardan da yok. O kapıyı kapatalım. Çoklarının aklı bu cihetlerde gerçekten çok zarar görüyor. Bizim işimiz bunlar değil. Bizim işimiz acaba ben neden namazı duyamıyorum? Oruçtan niye lezzet alamıyorum? Ben Kur'an'ın içindeki mana derinliklerini niye anlayamıyorum? Ben neden ahlaklı, gıybet etmeyen bir adam haline dönemiyorum? Bizim işlerimiz bunlar. Evet. 3'e geçtim. Alem misale nasıl gidilir? 1 uyku ile, 2 yakaza ile, 3 hayal ile. Şu termosa bir bakabilir misiniz? Baktınız. Şu an göremiyorsunuz. Termosu düşünebilir misiniz? Düşündünüz. Geldi mi aklınıza? Geldi. Şu cümleme lütfen dikkat edin. Birazdan lazım olacak. Az önce fotoğrafını çekip daha sonra da neydi o diye çağırdığınız alemin ismi misal alem. Anlaşıldı mı? Demek ki bu gördüğünüz termosun fotoğrafını hangi alemden çağırmışsınız? Misal aleminden. Allah Allah. Demek ki misal alemine hayal kurarak gidilir. İnsandaki hayal kuvvesi yani duygusu bu aleme açılan bir penceredir. Şimdi İstanbul'u hayalinde bir canlandır. Canlandırın. Buyurun. Şöyle tam Boğaz'ın yakınında bir yürüdünüz mü? Yürüdünüz. Şimdi demek ki o şehrin misali yani temessülü zihninizde teşekkül etmiş. Hangi alemden çağırdınız İstanbul nasıldı? Misal alemi. Öyle oluyor değil mi? Bir yerden gidiyorsunuz ya bundan sonra lokanta neredeydi? Dur ben bir hatırlayayım. Hangi aleme gittin çağırıyorsun? Misal alemine gittin. Eskiden fotoğrafını çektiğin görüntüyü çağırıyorsun. Misal alemi fotoğraf albümüdür. Misal alemi fotoğraf albümüdür. Misal alemi fotoğraf albümüdür. O şehrin yani İstanbul'un aslı alemi şehadette. Ama hayaldeki şekli alemi misalde. Demek ki gördüğümüz her şeyin misali bir vücudu vardır. Bazen görmediğimiz şeylerin de var. Rüyada bir insanı görüyorsun, o insanı hiç daha önce görmemişsin. Misal alemi şehadet aleminden daha geniş demek ki. Dünyada olan her şey misal aleminde var. Misal aleminde olan her şey dünyada yok. Biz burada yaşıyoruz. Bak bir parçamız bu. Şimdi ben az önce alemler iç içedir, yer darlığı yoktur dedim ya. Ya senin içinde alemler iç içe, yer darlığı yok zaten. Şehadet alemindesin, elektrik alemi var. Misal alemi sende var mı? Var. Senin içinde cereyan eden bir de alemi misal var. Bak orayı geliştirirsen, cesetten bir sıyrılırsan, cesede bakan dertler artık sana dert olmayacak. Ama alemi misalde bütün güzellikler her an senin olacak. Hallerin alemi misalde yansımaları çok önemli. Dediğim gibi bu alem misal çok önemli. İnsanların hallerinin, huylarının, karakterlerinin alem misalde bir yansıması vardır. Ama bu yansıma ayna yansıması gibi birebir değildir. Şekil değiştirerek yansır. Bir gün kalp gözü açık birisi köyün birisinde imam efendiye der ki aynı otobüs şoförü gibisin. Şimdi
Cemaatten birisi buna anlam veremez. Çıkışta başlar sormaya. Neden böyle dedin diye. Arkasındaki cemaate öyle muamele ettiğinden o kişinin misal alemindeki yansıması o oluyor ve o kişi de o misal alemindeki yansımasını görüyor ve o şekilde de hitap ediyor. Nasıl olay? Enteresan bir olay değil mi? Şimdi bunu ehli velayet ayan gözle görür. Yani yakaz aleminde. Bunu konuşmuştuk. Bizim gibi ehli iman nasıl görür? Rüya yoluyla o şekilde görür. Şu denklemi oturtmanız lazım. Gayb aleminde senin hakkında bir mana tahakkuk eder. Yani hüküm verildi gayb aleminde. İyi adam, kötü adam gibi düşün. Bu adama ilim vereyim, bu adama para vereyim gibi düşün. Gayb aleminde bir mana tahakkuk etti. Bu yaşadığın alemin suretleriyle sana alem misalde gösterilir. Mesela gayb aleminde sana ilim verilecek. Yaşadığın alemin suretleriyle süt şeklinde veya hırka şeklinde sana alem misalde gösterilir. Böyle yorumlamışlar rüya ile, biliyorsunuz o hem Allah'ın bir ikramıdır hem de bazı şeraiti vardır. Yine bizlerin gireceği bir mesele değil. Rüyayı şöyle yorumladım, böyle yorumladım. 2 kahve çeviriyor, kendine böyle bir vasıf verecek. Bu şöhretperestlik adamı yakar. Senin yoğunlaşacağın yer burası değil. Ama böyle insanlar var. Bunun da değerini küçültmemek lazım. Onu anlatıyorum. Hepsinin yerini koyuyorum. Yani bir sürü adam bunda saçmaladı diye böyle bir hakikati köşeye atamayız. Bu çok kıymetli bir hakikattir. Ama herkesin elini uzatacağı hakikat değildir. Anlatabiliyorum değil mi? Gayb aleminde bir mana tahakkuk etti. Sen gıybet ettiğin için pislik bir adam gözüktün. Bu şehadet alemindeki et sureti ile sana misal aleminde gösterilir ve rüyanda çiğ et yerken kendini görürsün. Yine alimlerin yorumlarından biz biliyoruz. Yoksa bizim yorumlama kabiliyetimiz yok. Bağlantıyı anladınız mı? Şimdi misal alemi önemsiz mi acaba? Ya çok derin bir mesele ya. Çok derin bir mesele. Tabi'in imamlarından İbn Sirin şöyle bahsediyor. Misal alemi kişinin ruhunun yansımasıdır. Kurnaz oğlu kurnaz birisin misal aleminde tilki gibi gözükürsün. Düşman münafık birisin misal aleminde yılan suretinde gözükürsün. Misal alemi kişinin halinin, hakikatinin yansımasıdır. Araf 166'da diyor ki kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Şimdi İbni Abbas bu ayeti yorumlarken diyor ki biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ayetinden dolayı Efendimiz'e inanmayan kafirlerin daha önceki ümmetlerin başına gelen maymuna dönüştürülme gibi belalardan kurtulduğunu söylüyor. Kadiyyaz'da geçiyor Şifa-i Şerif'te. Kadiyyaz biliyorsunuz. Eski Osmanlı'da da her Ramazan camilerde okutulan, şimdi 3 cilt satıyorlar. 3 ciltlik bir eser. Şifa-i Şerif. Orada geçiyor. Devam edeyim. Üstad Hazretleri anlatıyor. Bak olaya bak. Allah demenin yasak olduğu dönemler bir nahiye müdürü Üstad Hazretleri hakkında tetkikatta bulunuyor ama olumsuz olaylar çıksın da onu yorayım diye. Üstadın Risale-i Nur'da geçen cümlesine bak. Fena niyetle geldiğin vakit seni yılan suretinde görüyorum, dikkat et demiştim diyor o adama, nahiye müdürüne. Arkadan planlar gelince kişinin misal aleminde görüntüsü yılana benziyor. Olayı anladınız mı? Devam ediyorum. Burayı anlamamız lazım. Yine 28. mektupta geçen bir yer okuyacağım. Üstad Hazretleri söylüyor. Tenezzüh için bir tarafa gitmiştim. Avdet döndüğümde güya 2 yılan birbirine eklenmiş gibi uzunca siyah bir yılan sol tarafımdan geldi. Benim ile arkadaşımın ortasından geçti. 2 tane yılan birbirine dürülmüş. Şimdi olaya bakar mısın? Çok enteresan. Arkadaşıma o yılandan dehşet alıp korktun mu diye sordum. Dedi yok görmedim ve göremiyorum. Fesubhanallah dedim. Yani göremediğine şaşırıyor. Bu kadar büyük bir yılan ikimizin ortasından geçtiği halde nasıl görmedin? Üstad Hazretleri'nin gördüğü nedir? Fena niyette olan birilerinin alemi misalde yansımaları. Ama denklemi tekrar hatırlatayım. Alemi gaybda bir mana tahakkuk eder. Yani kişiye olumsuz bir hüküm çıkar. O da şehadet aleminden bir suretle, yani yılan suretiyle misal aleminde gözülür. Nasıl olay? İşte alem misale bakar mısınız? Bizlerin dolaştığı park, bahçe, kebapçı. Evliyanın, ulemanın dolaştığı asıl bahçeler oralar. Neden dünyaya nazar etmediklerini anlıyor musun?
Biz o alemleri bilmiyoruz işte. Onlar da çıkmak istemiyor o alemden. Devam ediyorum bakın. Mesnevi Nuriye Hubab'da geçiyor. Çok çok dikkat edin buraya. Bitlis'te Nurşin diye bir yer var biliyorsunuz. Üstad Hazretleri'nin yine çocuklukta eğitim aldığı yerlerden birisi. Hatta Risale-i Nur'da Kastamonu layıkasında Molla Ziyaettin diye bir zattan bahsediyor. İşte o Molla Ziyaettin'in babası Şeyh Taği Hazretleri. Bitlis, Nurşin'de türbesi var. Biz de ziyarete gittik oraya. Üstad Hazretleri o Seyda'nın meclisini anlatıyor şimdi. Eğer istersen hayalinle Nurşin karyesindeki Seyda'nın meclisine git bak. Kimin? Şeyh Taği Hazretleri'nin. Neyle? Yani hangi aleme gir diyor? Ya şu cümleye bakın bak. Burası benim Risale-i Nur'da beni benden alan bir yer ya. Orada fukara kıyafetinde melikler, kıyafeti ne? Fakir. Alem misalde aslı ne? Melik melik. Padişahlar ve insan elbisesinde melaikeleri bir sohbeti kutsiyede göreceksin. Acayip olay değil mi? Sonra Paris'e git ve en büyük localarına gir. Göreceksin ki akrepler insan libası giymişler. Burada insan gözüküyor ama alem misalde akrep gözüküyor. Paris'teki localardaki adamlar. Ve ifritler adam suretini almışlar. Çok enteresan değil mi? Şimdi eskiler kimilerinin yanına giderken 40 gün diyor. Ne bir yanlış konuşmak, ne bir yanlışa bakmak, ne bir yanlışı işitmek. Bunlardan tamamen kendimizi soyutlardık, öyle yanlarına giderdik. Neden böyle dedikleri belli mi? Belli işte. Bu alemi de anlamayanlar, olur mu canım öyle? Ya böyle insan olur mu demek lazımdı da neyse. Şimdi olayı görüyor musunuz? Çok enteresan olaylar. Böyle bir alem var. Rüyalarımızda, hayallerimizde gidiyoruz aslında. Fotoğraf albümü. Yeni başlığımız. Ve izâ suhufu nuşirat. Defterler ortaya serildiği zaman. O defterler dediği ne biliyor musun? Misal aleminde biriken fotoğraflar. Ayet öyle diyor. İzâ suhufu nuşirat. Defterler ortaya neşredilince, serilince. O defter dediği ne? Ya fotoğraf albümü. Nereden gelecek? Alem-i misalden gelecek. Fotoğraf albümü. Demek ki alem-i misal nedir? Fotoğraf albümüdür. Emirdağ layıkasında bir yer okuyorum. Gördüm ki alem-i misal nihayetsiz fotoğraflar. Neymiş alem-i misal? Fotoğraf albümü. Bunu unutmayacağız. Ve her bir fotoğraf hadsiz hadisat-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Allah Allah. Şimdi hayalin iki özelliği var. Birinci özelliğimizin adı tahayyül. Tahayyül demek varlıkların resmini çekmek demek. Misal alemine ne gönderiyoruz biz? Resmini. Az önce bir termos vardı ya, onu bir hatırlar mısınız? Neyini gördünüz? Resmini. Nerede? Alem misalde. Alem misal nedir? Fotoğraf albümüdür. Alem-i misal eskiden gördüğün her şeyin resmini kaydeden bir fotoğraf albümüdür. Hayalin ikinci özelliği de tasavvur. O fotoğrafı alır, aklı oraya karıştırıp geliştirir, zihninde yeni bir şey tasarlar. Ya şöyle bir ev görmüştüm ama ben yeni evimi şöyle yapacağım. Ne yaptın? Tasavvur. Şöyle bir ev görmüştüm ama tahayyül. Ben evimi aklımı kullanıp böyle yapacağım. Tasavvur. Yeni bir şey zihninde oluşturdun. Alem misal büyük bir fotoğraf albümüdür. Dünyada her şeyin fotoğrafı çekilir. Şimdi girdiğin günahları düşün. Hepsinin belgesi var mı? Var. Bak şu an televizyonda birimizin günahlarını yansıtıyor olsam ne hissedersiniz? İnsan kaçacak yer arar, doğru mu? Kaç kişiyiz ki şurada? Ha? Kaç kişiyiz? Şimdi bu defterlerin ahirette herkesin ortasında açıldığını düşünür müsün? Alem misalin önemini anladınız mı? Tertemiz etmemiz gereken. Şimdi sen bir tane harama nazar ettin. Fotoğrafı alem misale geldi. Desen ki inan bakmadım, yeminler ediyorsun. Albümde var mı? Var mı? O albümler yırtılabilecekmiş. Neyle? Tövbe ve istiğfar. Bak görüyor musun? Tövbe ve istiğfar. Allah Allah. Misal aleminde binler sinema var. Bir insan cismaniyetten kurtulup misal aleminde yükselirse, dese ki ben asr-ı saadette Halid bin Velid'in elindeki kılıcı da gördüm. Doğru olur mu? Doğru olur. Tekrar hatırlatayım. Pek bizim gibi böyle avam sınıfına bakacak işler değil bunlar. Evliyaullah, Allah dostları, tertemiz insanlar, onlar da ifşa etmezler zaten. Yani bunun reklamı yapılıyorsa olmadığına delildir. Bu iş böyle olmaz. Sırrı ifşa etmeyecek kadar olaylara vakıflardır onlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden insanlar ben böyleyim diye
Namazımız yok, o şeyi ispatlamaya çalışıyoruz. Şimdi alem-i misale nasıl gidiyorduk biz? Rüya ile. O yüzden o rüyayı tabir meselesi ehli için, bizler için değil. Mesaj gönderip arayanlar için yine değil. Kim için? Ehli için çok önemlidir. Bu ilim, rüya tabiri ilmi daha çok tahir olan kimselere verilir. O yüzden bu manevi yürüyüşte Kuddüs isminden çok istifade etmek lazım. Yoksa kapılar o kişiye asla açılmaz. Tabirin ilhamı temiz kalplere verilir. Tekrar ediyorum, bu herkesin işi değildir. Bazı profesyonel insanların işidir. Bir gün birisine bu ilim veriliyor. O da hocasına gidiyor, diyor ki efendi diyor, dua edin benden bu ilim alınsın. Birisi bana rüyasını anlatıyor. Onun bütün manevi hallerini görüyorum. Bu beni çok yordu diyor. Allah Allah. Görüyor musunuz? Böyle bir ağır ilim. Alt başlık, aynı rüya farklı yorum. Osmanlı'da bir alime gidilir. Efendi der, ben rüyamda ezan okuyordum. Der ki hazırlan, hacca gideceksin. Gerçekten dediği tahakkuk eder. Başka biri gelir, der ki efendi ben rüyamda ezan okuyordum. Aynı şey mi? Aynı şey dedi. Der ki çabuk çaldığın malları geri ver. Gören şaşırır. Der ki aynı rüyayı anlattı, niye farklı yorumladın? Birincisinde kalbime gelen ilham hacla ilgiliydi, onu tabir ettim. İkincisinde kalbime gelen ilham hırsızlıkla ilgiliydi, onu tabir ettim. Bak aynı rüya farklı yorum. Ressam nasıl bir portreye resim çizer? Tertemiz. Bu ancak ismi Kuddüs'ün tecelli ettiği tertemiz kalpli bazı insanlara verilecek ince bir ilimdir. Ama o ilimde suretler aynıdır, yorumlar farklıdır. Bakın Üstad Hazretleri 28. mektupta ne diyor? Herkes rüyanın suretiyle manasının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için. Örneğini verdik mi? Verdik. Aynı suret, farklı mana. Lüzumsuz telaş eder, meyus olur, keder eder. Adam rüya görüyor, tedirgin kalkıyor ama manası aslında çok güzel bir rüya. Anlıyorsun değil mi demek istediğimi? Sultan Genç Osman rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. Efendimiz Aleyhisselam bir tokat atıyor, makamından atıyor onu. Koşuyor, elini öpmeye çalışıyor, elini de öptürmüyor. Dönemin alimi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine gidiyor. Diyor böyle böyle rüya gördüm. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam sana elini öptürdü mü rüyada? Yok, öptürmedi. Diyor ki o zaman 40 gün bekleyelim diyor. Zaten 40 gün geçmeden katlediliyor. Görüyor musunuz? İnce tabirler, ince meseleler. Bence bilmemiz gereken en önemli olay, rüya tabiri ilmi kitap ile olmaz. Astrolog ile olmaz. Ele bakarak alfabeyle olmaz. Tabir işi satır açarak olmaz. Sadır açarak olur. Bazı insanlar bu işi satırdan, kitapla değil ancak sinesinden sadırla yorumlayabilir. Bu işin hakikati %100'dür ama maalesef belki %90'ın üstünde suistimal ediliyordur. O yüzden ben böyle şeylere tevessül etmeyi çok fazla önermiyorum. Bilmem ifade edebildim mi? Çok fazla suistimal edildiğinden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sabah ashabına sorar. Keyfe esbahte? Yani sabahınız nasıl geçti? Rüya gördünüz mü? Gören varsa anlattırır. Eğer birisi yoksa Efendimiz Aleyhisselam kendisi anlatır. Bir olay var biliyorsunuz değil mi? Abdullah İbni Ömer bir rüya görüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile evli, doğru mu? Abdullah İbni Ömer de Hafsa'nın kardeşi. Abdullah İbni Ömer bir rüya görüyor. İki kişi koluna girmiş, şöyle ortada yanan bir ateş çukuru. Yaklaştırıyorlar, çekiyorlar, yaklaştırıyorlar, çekiyorlar. Uyanıyor, diyor ki Hafsa annemize, diyor ne olur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu bir tabir ettirsen olur mu diyor. Bak tevil değil, yorum değil, tabir. Rüyada tevil olmaz, tabir olur. O da tabir edilmesini istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinliyor, diyor ki ni'mer racul Abdullah. Abdullah ne güzel bir insandır. Levkâne yüselli minel leyl. Keşke diyor gecelerini de ihya etse. Neyi söylüyor? Teheccüd, teheccüd. O günden sonra Abdullah İbni Ömer bir gece teheccüd kaçırmıyor. Diyorlar ki sıfında da mı kaçırmadın? Hazreti Ali dönemindeki o zorlayıcı harpler. Diyor sıfında da kaçırmadım. Biz son model telefonların alarmıyla kaçırıyoruz. Nasıl olacak şimdi? Bu işler bizi Allah'a yaklaştıracaktı. İyice uzaklaştırıyor. Nasıl olacak bu şimdi? Allah'ın mülkü çok, alemi çok. Geri duran aklını yitirmiştir. İyi hesaplamak lazım. İyi hesaplamak lazım. Allah Allah. Abdullah İbni Zeyd ezan-ı Muhammedi'yi nerede talim alır? Rüyada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimi çağırır okutmak için? Bilal bin Rebah'ı. Oku ya Bilal der. Okur.
Bir evden koşarak gelir kim? Hazreti Ömer. Ya Resulallah ben de rüyamda aynısını gördüm der. Ezan-ı Muhammed'i nerede ikram edildi? Alem misalde. Misal aleminin ne olduğunu anlıyor musunuz? Yani kalitesi tarif edilmez boyutlarda. Sadece ikaz edilen mesele suistimal edip bu kaliteyi düşürmememiz icap ediyor. Anlatabildim mi demek istedim? Tasavvufta kaidedir. Bir mürit şeyhine gördüğü rüyayı 3 gün geçmeden anlatır. Orada bir sistem var tabii, metodoloji var. Neden böyle? Niye 3 gün geçmeden anlattırıyorlar? Çok hikmetli. Şeytanın eline oyuncak olunmasın diye. Rüyasında görüyor, diyor ki rüyadan el aldım diyor, artık bana namaza gerek yok diyor. Şimdi bu hangi rüya? Şeytani rüya. O yüzden 3 gün geçmeden mürit gördüğü rüyayı müşeyyihe mutlaka anlatır. Niye? Şeytanın eline düşülmesin diyor. Şeytan rüyaya giriyor, adam bir uyanıyor diyor ki benim yeni bir cemiyet oluşturmam lazım diyor, bana el verildi diyor mesela. Ne oluyor? Tefrikaya sebep. Nereden geliyor? Rüyadan, misal aleminden. O yüzden o tabire ehil kimselerin elinden ancak geçebilir. Ben uyandım, bunu gördüm, yorumlayayım. Bir oltaya düşebiliriz. Kimin oltası? Şeytanın. Bakın, rüyanın cevelan sahası şeytan için bu alemden daha geniş. Nasıl dolaşır orada? Dikkat etmek lazım. Rüyayı sadıka. Rüyayı sadıka haktır. Üstadın cümlesine dikkat et. Rüyayı sadıka hissi kablel vukunun, hani batılı 6. istiyor ya, bir şeyi duyabilme. Yani bir aleme açılma. Rüyayı sadıka hissi kablel vukunun fazla inkişafıdır diyor Üstad Hazretleri. Olaya bakın. Şit peygambere rüyada 50 sayfalık suhuf verilir. Vahiy gelir yani. Bak şu hadise dikkat eder misiniz ya? Müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Peygamberliğin 46 parçası varmış. Bir parçası neymiş? Rüyaymış. Nasıl oluyor bu? Efendimiz Aleyhisselam peygamberliği 23 yıl. İlk 6 ayı vahiy rüya yoluyla geldiğinden peygamberliğin 46'da biri rüyadır. Ne kadar kıymetli değil mi alem misal? Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birçok işaret neyle verildi? Rüyayla. Bak Fetih Suresi. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. Biliyorsunuz değil mi? Allah Allah. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتًا قَرِيبًا. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmayınız. Umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kastırarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Daha o zaman Mekke fethedilmemiş ama bu ayet gelmiş. Ve ayet diyor ki Resulün rüyası haktır, doğrudur diyor. Lakat kesinlik ifade ediyor. Ayetin başı lakat. Kesinlik ifade eden tabir. Ayet Mekke'ye gireceksiniz diyor ama daha Mekke fethedilmemiş. Nedir bu olay? Mübeşşirat ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birçok ince mesele nerede aktarılıyor? Misal aleminde. Önemini görüyor musunuz misal aleminin? Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden sonra vahiy kesilecek. Neden? Hatemün Nebi, son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benden sonra vahiy kesilecek. Sahabe çok üzülüyor. Niye üzülüyor? Her gün meclislerine Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesine alışmışlar. Ya ne büyük bir şey ya. Cebrail Aleyhisselam'ın bir meclise girdiğini düşünebiliyor musun? Zaman zaman da Dıhyetül Kelbi diye çok yakışıklı bir sahabe efendimiz var. Onun suretinde geliyor. Sahabe çok üzülüyor ya. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki İlâ mübeşşirat. Yani o iş nasıl devam edecek? Sadık rüyalar ile. Vahiy bitti mi? Bitti. Peki buluşmalar nerede devam edecek? Temiz kalplilere ikram olarak verilecek rüyayı sadıklarda buluşmalar tüyleri diken diken edecek şekillerde devam edecek. Eş, dost, arkadaş, misafir ağırlayacağız diye kalp temizliğini ihmal edip kimlerle buluşmaları tepiyoruz? Buyurun hesaplayın. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir
veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.